Buenos días. Buenos días. ¿Cómo es? Regalarle una invitación para ir a la asamblea. Ah. Miren, tengan paciencia. Ah, en ok. el estadio van a ser 3 días. En el Ah, estadio ok. Gracias. Pase buen Muchas día. gracias. Buen día. Buen día. Şöyle bir broşür dağıtıyorlar herhalde. Doğayı koruma ya da ekim biçimle ilgili bir şey olsa gerek. Çok anlamadım ama faydalı bir şey yapıyorlar bence. Çok tatlılar ya. Burada San Salvador'un Dünya Ticaret Merkezi var. Ha, benim hostelde hemen şurada, şu yeşil kısım. Gerçi gözükmüyor, ağaçların arkasında kaldı. Selamlar dostlar, nasılsınız? Başkent San Salvador'a geldim. Burası birazcık böyle korunaklı, zengin bölge diyebilirim. Hostelim burada. En ucuz bulduğum yer buradaydı. Korunaklı, güzel bir yerdeyiz. Şehrin merkezi buradan 6 kilometre uzaklıkta. Yavaş yavaş yürüyeceğim. Gezerken arada mahalleleri, işte görülecek edilecek bir yer varsa hepsini görürüz ederiz. San Salvador. Yaklaşık 600 bin civarı bir nüfusu var buranın. El Salvador'un başkenti. Gelişmekte olan bir ülke. Ülkenin kalbi burası dostlar. Yani bütün ticaret, işte sanat faaliyetleri, ekonomi, kültüre, her şey burada, her şey burada. Ama gezecek bir yanı yok. Buraya gelmemin sebebi, burası bir dönem dünyanın en tehlikeli şehri olarak geçiyordu. Cinayetler, insan kaçırmalar, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, bilmem ne. Yani aklınıza gelebilecek bütün pislik olaylar burada dönüyordu ve insanlar hakikaten çok zor koşullarda, korku içerisinde yaşıyorlardı. Tam da bu sebepten geldim aslında buraya. Yani bugünlerde her ne kadar güvenli olarak anılsa da yine olayların olduğu söyleniyor. Haberleri birazcık araştırdım. Birkaç bir şey anlatmak istiyorum burası ile ilgili ve tabii El Salvador'un geneliyle ilgili. Tamamen bu olayları anlatmak için dedim Burak, San Salvador'a git. Zaten yolum buradan geçecektim. Dedim kal bir gün. Hem bir şehri gör hem de bu olayları anlatan bir video yap. O yüzden atladım geldim buraya. Şimdi buradaki bazı evleri göstermek istiyorum. Dün yürürken dikkatimi çekti. Bayağı korunaklı, baksanıza ya, kale gibi koruyorlar her yeri. Her yer kapalı, kapı duvar. Baksanıza her yerde teller, bilmem neler. Şöyle karşıya geçeyim, arabalar geliyor. Kameralar. Gerçi burası birazcık dediğim gibi yoksul mahallelerden uzak kalan bir bölge. Baksanıza sistemlere. Sokaklarda doğru düzgün insan da göremiyorsunuz. Belli ki maddi durumu iyi olan insanlar yaşıyor burada. Kendilerini güvenceye almışlar. Ki bence haklılar, o yaşanılan olayları anlattığım zaman anlayacaksınız. Trafik ışıklarında böyle şov yapan bir sürü insan var. Genelde Latin Amerikalı oluyorlar. Arjantinlilerin çok yaptığını duydum. Şovlarını yapıyorlar. Sadece böyle havaya bir şeyler atarak değil, farklı farklı gösteriler yapıyorlar. Ve para kazanıyorlar, yani bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Böyle gezen çok fazla insanla da tanıştım bu arada hostellerde. Hatta bir tanesi Kolombiyalı bir çocuktu. Nerede tanıştım? Ekvador'da tanışmıştım. Arjantinli bir çiftle tanıştım. Onlar beraber çift olarak şov yapıp para kazanıp Latin Amerika'yı geziyorlardı. Böyle şovlarla karşılaşmak oldukça olası. Böyle ana caddenin üstünden aşağı doğru yürüyorum. Bir sürü Amerikan firması buraya yatırım yapıyor. Özellikle fast food zincirlerini görmek mümkün. Çok fazla Amerikan fast food zinciri var. Mesela bir tanesi Wendy's. İşte Subway, Wendy's, McDonald's, Burger. Yani aklınıza ne gelirse. Amerika'da ne varsa aynısı burada da var. Guatemala'da da vardı mesela. Fast food zincirleri bu tarz ülkelere yatırım yapmayı seviyor.
Benzinin galonu herhalde bu ya. 3.72 dolar. Çünkü bu tarz ülkeler galon olarak hesaplıyorlar. Guatemala'da da galon vardı. Büyük ihtimalle diğer Orta Amerika ülkelerinde de galon olarak hesaplıyorlardır. Mesela bak dizel 3.52 dolarmış. Regular diyor, normal 3.94 dolar. Süper de 4.20 dolar. Bence galonudur. Çünkü litresi çok pahalı olur. Yani kimse benzin alamaz o zaman. Ülkeyi yakarlar. Yolun kenarında denk geldiğim karınca yuvasına bakar mısınız? Mükemmel yapmışlar ya. Helal olsun lan. Bak nasıl toprakları, o kumları taşıyorlar. Etrafını herhalde daha da böyle yükseltecekler. Volkan gibi görünmüyor mu yalnız? Hakikaten volkan gibi gözüküyor ha. Santa Ana volkanını gezmiştik ya. Aa, bu krater. Şu ortada da göl vardı Santa Ana'da. Şehrin göbeğindeki doğa harikası işte ya. Canlıların harikası ya bu. Vallahi. Bu arada El Salvador volkanlar ülkesi. 23 tane volkan olduğunu bir önceki videolarda söylemiştim. Birçoğu da aktif. San Salvador'un çevresinde de volkanlar var. Hatta San Salvador volkanıydı adı galiba. O da aktif. Şöyle bir sıkıntı var. Tam olarak ne tarafta kalıyor haritadan bakmadım. Ama bu volkan gitgide aslında şehre yaklaşıyor. Bunun sebebi de şehri volkana doğru genişletiyorlar. Yani volkanın eteğine de şehir kuruyorlar. Şöyle bir sıkıntı var. Volkan aktif olduğu için patlama tehlikesi var. Her an bir faaliyet gösterebilir. Şehrin bu kadar yakın olması ve binlerce kişinin volkana yakın yaşaması aslında bu binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğunu gösteriyor. Volkan patladı diyelim. Hadi lav atmadı. Her zaman öyle lav atmıyormuş patladığında, onu da öğrendim. Kaya fırlatıyormuş ama bu kayalar araba büyüklüğünde, otobüs büyüklüğünde de olabiliyormuş. Mesela Santa Ana volkanı patladığında lav atmamış, kaya fırlatmış ve bu kayalar araba büyüklüğündeymiş. O yüzden 2 kişi hayatını kaybetmiş. Bir sürü insan da yaralanmış. Şimdi bunu San Salvador için düşünüyorum. Bir an şehrin adını unuttum. San Salvador için düşünüyorum. Düşünsenize, volkanın yakınında, eteğinde bir sürü insan yaşıyor. Binlerce insan yaşıyor. Bir patladı, lav atmadı, kaya fırlattı. O binlerce insan hayatı tehlikede. Yani birazcık mantıklı ilerlemelerini beklerdim açıkçası. Volkanın eteğine şehir kurmak ne ya? Haritayı açtım biraz önce. Ya dedim, bu volkan ne tarafta kalıyor acaba? Bir baktım. Aha da karşımızda San Salvador volkanı. Meydana çıkınca çok net bir şekilde gözüktü. Benim hostelde şu kısımlarda bir yerde kalıyor. Yani bu gece patlarsa risk altındayım dostlar. Lan çok yakın ya. Bir de zengin bölgesini inşa etmişler volkanın eteğine. Kilometrelerce öteye şey fırlatabiliyor bu arada. Yani patlama şiddetine bağlı lav ve kaya fırlatabiliyor. Baksanıza, hemen dibimizde ya. Umarım patlamaz. Aha da burası San Salvador şehrinin en meşhur noktası. Bu heykelin ismi Salvador del Mundo, yani dünyanın kurtarıcısı heykeli. Şöyle devasa bir sütun var. Onun üstünde haç işareti var. Haç işaretinin üstünde bir dünya heykeli var. Şu an bize bakan kısmı Amerika kıtası. Onun üstünde de Hazreti İsa var. El Salvador'un ismi Hazreti İsa'ya adanmış. Ona ithafen verilmiş bir isim. Kurtarıcı demek El Salvador. İspanyollar burayı sömürmeden önce burada yerli halk yaşıyormuş. Onlar Cuscatlan diyormuş. Hatta karşıda bir tane banka var. Onun ismi Cuscatlan. Aha da şurada. Burada Cuscatlan bölgesi de var. Burada yaşayan yerlilere ithafen Cuscatlan ismini de yaşatmaya çalışıyorlar. Ama El Salvador ismini de sahipleniyor buradaki insanlar. Zaten El Salvador'da halkın çok büyük bir kısmı Hristiyan. Yani o eski gelenekleri, eski inanışları sürdüren çok düşük bir kesim var. Hatta nüfusa baktığınız zaman 0.2'lik bir kısım yerli kısım olarak geçiyor, yerli halk olarak geçiyor. Çok büyük bir kısmı mestizo dediğimiz melezler, yani İspanyollarla yerlilerin karışımı insanlar. Ama El Salvador ismini de Hazreti İsa'yı da sahipleniyorlar. Aha da böyle kocaman bir bulvara, meydana kurulmuş bir heykel. Düşüyordum lan. Burada da böyle bir tane kaykay pisti var. Gençler burada paten kayıyorlar. Kaykay yapıyorlar, takılıyorlar. Kaykay yapıyor. Hoppa. Eskiden Atari'lerde şey vardı. PlayStation'da mıydı? Atari'de miydi? Hangisinde hatırlamıyorum. Tony Hawk's vardı. Oyun.
Bu arada Tony Hawk karakteri de gerçek, adını yanlış hatırlamıyorsam. Kendisi bayağı ünlü bir kaykaycı. Onun oyunu vardı, onu oynuyordum ben. Bayağı keyifli bir oyundu, güzel bir oyundu ama yıllar önce. Çocukluğuma gittim ya. Atari'yi özledim ya. Vallahi çok özledim Atari'yi. Good job, good job. It's nice. Nice to meet you. Where are you from? Turkey, Turkey. Oh, that's really cool. Yeah, thank you. Yeah. I don't know much people from Turkey. Yeah, it's like so far from here, so It's really far, Yeah. yeah. You're right. şehirdeki toplu taşımayı böyle araçlarla sağlıyorlar. Bir de minibüsler var. Gidilen lokasyona göre fiyatlar biraz artıyor düşüyor ama 20-25 sent civarı. Ben 25 sentten fazla fiyat alan bir minibüs otobüs görmedim. Genelde 20 sent ya da 25 sent. Ha bak 20 sent yazıyor içinde. Amerika'nın kullanmadığı otobüsleri Orta Amerika ülkelerine vermesi, satmasıyla bu insanlar da hem şehirler arası yolculuklarda hem de şehir içindeki ulaşımlarda chicken bus dediğimiz bu otobüsleri kullanıyorlar. O tavuk otobüsü hikayesi ilginç ya. Hakikaten ilginç. Yeşil yanıyor, geçelim. Burada yemek yapıyorlar. Buenas. Bazıları da kapalı ya. Kafalarına göre açıp kapatıyorlar ha. Çok rahatlar vallahi bak. Sokak pazarına denk geldik. Ananaslara bak. Oh, domatesler, platanolar. Şöyle şuradan yürüyelim. Güneşin altında yürüyordum. Dedim buraya kadar yürüyerek geleyim. Etrafta belki ilginç bir şey vardır, yoktur. Video çekerim düşüncesiyle. Sonra birazcık güneş yaktı. Dedim en temizi. Hola. Türkçe konuşuyorum ya abla. Como? Dedi. O da ne diyorsun birader gibi bir şey oluyor o tonlamayla. Neyse güneşi yiyince biraz dedim ben bir dolmuşa bineyim. Atladım dolmuşa. Bu arada en pahalı gördüğüm dolmuş otobüs 25 sent değil artık, 35 sent. Benim bildiğim 31 sentti ama arkamıza yanaşan bir dolmuş vardı, o 35 sent yazıyordu. Herhalde biraz daha uzağa gidiyor ya da ara sokaklara daha fazla giriyor. Şurada bir şeyler atıştırıyordum. Üstümüzde birileri böyle pat 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 yürüyordu. Birden dediler gelin 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 gelin. Bir şey yanıyor galiba. Şeyi sıktılar. Lan lokma boğazımda kaldı ya. Ha, dayının elinde yangın söndürücü var. Şu kablolar herhalde yanmaya başladı. Şurası yanmaya başladı, şimdi gördüm. Oğlum bir patlarsa var ya burası mahvolur ha. Her yerde tüp var. Aha gitti, aha gitti. Aha yangın başladı. Desculpa, desculpa. Teyzeye çarptım. Lan bas onu bas lan, yanıyor. Herkes kaçıyor buradan. Kolombiya'da denk gelmişti bana. Bir tane elektrik direği böyle yanmıştı. Bayağı sert patlamalar oluyor bu arada ha. Şu an burada durmamız bile tehlikeli. Nasıl kokuyor bak, nasıl kokuyor. Bak boşaltıyorlar burayı. Ulan boğazımda kaldı pupusas ya. Lan ne oluyor? Cız etti bak, dayı nasıl bağırdı. Bayağı yalnız gidiyor ateş diğer tarafa. Buradan çok gözüküyor mu kameradan bilmiyorum ama.
Ya bu dayı çok fırlama. Çocuk şeyi sıktı. Şuraya doğru yürürken aşağı düştü. Dayı arkamda kahkaha atmaya başladı. Gel diyor yakından çekelim. Şuradan düştü çocuk. Ulan dayı ya. Ben parayı ödemedim. Dur parayı ödeyeyim. Dayı ya. Durduk yere çocuğa güldük. Dükkan sahipleri kaç tane buradalar? Bomberos geldi. İtfaiye demek Bomberos. Şöyle. Şuradan göstereyim de ne tarafta kaldı bilmiyorum, ben biraz farklı bir yere yürüdüm. Orada kalabalık yapmak istemedim. Neyse biz şöyle dolanmaya devam edelim. Vallahi çocuk da affetsin, birazcık abi yüzünden güldüm. Arkamda kahkaha atınca tutamadım kendimi. İnşallah bir şey olmamıştır çocuğa. Neyse biz gelelim şimdi asıl konumuza. Videoda bahsetmek istediğim asıl mevzu. El Salvador'un ne kadar tehlikeli bir ülke olduğu. Şu an günümüzde o kadar tehlikeli olarak geçmiyor ama yine de dikkat edin uyarıları var. Ama geçtiğimiz yıllarda, hatta geçtiğimiz son 12-13 yılın istatistiklerine baktım. Dünya üzerinde bir yılda en fazla işlenen cinayet El Salvador'da işlenmiş. Rekor 2015 yılına ait 6654 kişi katledilmiş bir yılda. Yani günde 18 kişi yapıyor. Düşünsenize neredeyse her saat bir kişi öldürülmüş bu şehirde 2015 yılında. Bu arada diğer yıllarda 4000, 5000 o civarlarda gidiyor yani. Daha sonrasında hükümet tabi bu olaya dur demek istiyor. Ne yapıyor? Çetelere karşı bir mücadele başlatıyor. Ama bu mücadeleyi anlatmadan önce ben size çetelerden birazcık bahsetmek istiyorum. Birkaç tane çete var burada. Ben size en meşhurunu anlatacağım. İsmi MS-13, yani uzun haliyle Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha iç savaşta Amerika'ya kaçan El Salvadorlu göçmenler tarafından Kaliforniya'da kuruluyor. Kurulduğundan beri çete acımasızlığıyla, şiddete olan meyliyle, ne bileyim insanlara zulmetmesiyle tanınıyor. Hatta Amerika'da neydi? Ice Team isminde bir polis birliği kurulmuş. Sırf bu çeteyle mücadele edebilmek için. Daha sonrasında Amerika şöyle yapıyor. El Salvador'da iç savaş bitince, 1992 yılında bitiyor El Salvador'daki iç savaş. Diyor ki El Salvadorlara, artık ülkenizde iç savaş bitti, dönme vakti. Birçok El Salvadorluyu ülkesine deport ediyor ki çete üyeleri de bunlara dahil. Çete üyeleri de ne yapıyor? El Salvador'a gelince San Salvador'da, başkentte, şu an bulunduğumuz yerde, gracias, burada konuşlanıyor. Ve faaliyetlerine burada devam ediyor. Gitgide acımasızlaşıyorlar. İnsan kaçakçılığı var, cinayet var, işkence var, uyuşturucu kaçakçılığı var. Aklınıza gelebilecek her pisliği yapmışlar. İnsanları haraca bağlamışlar. Şu an burada gezmemiz sebebi bir dönem bu pazarlarda, seyyar satıcıların çoğunlukla olduğu yerlerde çok ciddi faaliyetler yürütmüşler. O yüzden ben şu an buralar biraz güvenli geçmişe nazaran. O yüzden gelip burada anlatmak istedim mevzuyu. Bir de pazarı göstermek istedim size. Şimdi bu MS-13'ün bir ritüeli var. Yabancıları, yani El Salvador dışından olan insanları çeteye kabul etmiyorlar. Çeteye katılmak isteyen El Salvadorlular bir tane ritüelden canlı çıkmak zorundalar. O ritüel de şu: 13 saniye boyunca çete üyeleri sizi öldüresiye dövüyor. Eğer bundan canlı çıkarsanız ailemize hoş geldiniz diyorlar. Eğer canlı çıkamazsanız El Fatiha, yapacak bir şey yok. Demek ki çeteye katılacak kadar sağlam değilsiniz imajı veriyor. Çete öyle bir genişlemiş ki bir dönem bu şehirdeki her 10 kişiden birinin çete üyesi olduğu ya da onlar adına faaliyet yürütüldüğü düşünülüyor. 70 bin civarı bir rakam da okudum bu arada çete üyesi sayısının. Ama o konuyla ilgili çok net bir bilgi yok. Toplam çete üyeleri sayısı olarak da bahsediliyor El Salvador'daki, ki birkaç farklı çete üye var burada. Her neyse, rakamlar çok önemli değil. Şimdi ne yapıyor bu Mara Salvatrucha? MS-13 diyeyim ben. İnsanları bezdiriyor ya. Hayatlarından bezdiriyor. Hükümete karşı bombalı, polise karşı bombalı eylemler var. Silahlı saldırılar var. Halkı haraca bağlıyorlar. Diyorlar ki ya bizden olursun ya tek ölürsün. Ama bu tehdit birazcık insanları zorunlu bırakıyor. Çünkü ailesiyle tehdit ediyorlar ve insanları önce haraca bağlıyorlar. Kazancına göre haraç olayı da varmış bu arada. Böyle 10-20 dolar arası başlıyor. Pazarlarda faaliyet yürütmelerinin sebebi o. Gözlemliyorlar halkı ve tabii ki istihbarat topluyorlar buradan, işte polise karşı, ne bileyim diğer çetelere karşı, bilmem ne.
Ne yapıyorlar? Yükseldi mi senin gelirin? Atıyorum bu kişinin geliri yükseldi. Buradan daha fazla araç alıyorlar. O yüzden pazarlar bir dönem çok tehlikeli noktalarmış San Salvador'da. Ama şu an tabii rahatlıkla gezebiliyoruz. Özellikle elimde kamerayla dolaşıyorum yani bir sıkıntı olmuyor. Ama yine de dikkat etmekte fayda var. Çünkü halen çetenin faaliyetleri tam olarak sonlandırılmamış. Yani nerede ne olacağı belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Neyse biz konumuza geri dönelim. Şimdi bu çetenin üyeleri genellikle genç erkekler, 20'li yaşlarında olan erkekler. Ritüelden geçiyorsa çeteye dahil ediliyor ve faaliyetlerine başlıyor. Verilen görevleri yerine getiriyor. Bir de kadın üyeler var çetede ki çok azmış sayıları. Onlar da işte istihbarat toplamak, diğer çete üyeleriyle birlikte olup onları tuzağa düşürmek, onlardan istihbarat almak, hapiste olan çete üyelerine illegal mallar, yasak mallar ulaştırmak gibi görevleri varmış çete üyesi kadınların ama sayılarının çok az olduğu söyleniyor. Bunun dışında başka ne söyleyecektim? Ne yapıyor? Halk bıkıyor. Oraya bağlayacaktım konuyu. Halk bıkıyor bu çete mevzusundan çünkü hep zararlı. Çeteler hep yoksul mahallelere gidip oradaki insanları aslında zorlayıp kendilerine üye edip çoluğunu çocuğunu çeteye katıp aileleri haraca bağlıyorlarmış. İşte istihbarat toplattırıyorlarmış. Belirli görevler verip onları üstlenmelerini sağlıyorlarmış vesaire vesaire. Yani anlayacağınız yine yoksul ne yaşıyorsa yoksul yaşıyor. Ne yapıyor hükümet? Bu olaylardan bıkıyor. Halkın da bıktığını görüyor ve diyor ki biz bir OHAL çıkaralım. Şu an hükümetin başında adını unuttum. Bukele bir şeydi. 40 yaşında genç bir abimiz. Bu abimiz çetelere karşı savaş açıyor. OHAL ilan ediyor ve baskınlar düzenliyor bu çetelerin işte faaliyet yürüttüğü yerlere. Daha sonrasında 2 ay boyunca filan çatışıyorlar çetelerle. Bayağı insanlar hayatını kaybediyor vesaire vesaire. Ama ne yapıyor? Başarılı oluyor. Çete üyeleri çok büyük bir kısmı gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Hatta Amerika kıtasındaki en büyük hapishaneyi inşa ediyor. 40.000 kişilik. O hapishaneye de çete üyelerini işte ufak ufak nakletmeye başlıyor. Hatta haberlerini falan ben hatırlıyorum o olayların. Çünkü şey demişlerdi, bayağı böyle kötü koşullarda nakletmişler. O çete üyelerini, bayağı bir haber olmuştu. İnsan hakları falan bilmem ne, o tarz şeyler konuşulmuştu. Neyse gelelim konumuza. Bayağı bir çete üyesini bu abimiz içeri atıyor. Daha sonrasında halk tabi birazcık rahatlıyor. Bayağı da destekliyor halk. Ve aylar boyunca bu OHAL'ler sürekli yenilenip çetelerle savaşılmış. Ne yapıyor? Faaliyetleri bayağı bir azaltıyor. Şu an mesela 1000'i bile bulmamış durumda yıllık işlenen cinayetler. Yine işlenen cinayetler var. Devam ediyor. Çete üyelerinin tamamı da tutuklanmamış. Hala ufak ufak bu çatışmalar devam ediyor. Ama çok büyük bir başarı elde etmişler tabii, onu görebiliyoruz. Yani gözle görülür bir azalma var. 6000'den 500 civarına düşürmeyi başarmışlar. %100 bir başarı zaten hiçbir yerde beklenemez. Ama halk bu durumdan memnun. Çünkü bıkmış insanlar yani bu savaş. İç savaştan daha fazla insanın hayatını kaybettiği de konuşuluyor hatta. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ki iç savaşta da 75.000 insan hayatını kaybetmiş. Çok uzun yıllar sürmüş iç savaş ve 92 yılında barış anlaşması imzalanmış. İç savaştan en zararlı çıkan da garibim yerliler. Yerlileri katletmişler. Şu anda gördüğünüz, söylediğim oran 0.2 gözüküyor yani. Hiç kalmamış yerli ya. Yerlileri mahvetmişler. İşte savaş dünyanın her yerinde. Kazananı yok yani. Bitiriyor herkesi. Ve El Salvador'un ekonomisine de çok ciddi balta vurmuş bu çetenin faaliyetleri. Öyle olunca işte hükümet de savaş açıyor ve günümüzde artık bu çetenin faaliyetleri bayağı bir azalmış durumda. El Salvador eskisi kadar tehlikeli ününe sahip değil. İyi ki de değil. Şu an rahatlıkla gezebiliyoruz. Yani bak, sabahtır dolaşıyorum. El Salvador'da kaç gündür dolaşıyorum. Yani çok şükür bir şey olmadı. Umarım da olmaz. Bu çeteler turistlere de saldırıyorlarmış bu arada. Yani turist infazları filan da bayağı bir fazlaymış. İşte bu seyahat edilen otobüs yollarında yolu kesip turistleri soyup, kaçırıp, fidye isteyip, fidye ödenmediği zaman kafalarına sıkıyorlarmış. Ama hala mesela insanlar bazen böyle işte off the record diyorlar ya, kayıt altında olmadan konuşuyorum insanlarla. Şey diyor yani, hani kimin hala çeteye bağlı olduğunu bilmiyoruz diyor. İlla ki var diyor. Ama acaba kim?
Durum budur dostlar. Her köşe başında asker, polis, işte silahlı güvenlik görevlisi birileri var yani. Şu an baya önlemler artırılmış durumda. Zaten El Salvador seyahatini izleyenler askerleri çekmeye çalışmıştım önceki videolarda. Hatırlayacaktır onları. Hola, buenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Bienvenido a El Salvador, amigo. Gracias. Me gusta El Salvador. Es muy bonito país. Muy bueno. Sí, muy bonito. Muy bueno. Gracias. Buen día. Buen día. Goodbye. Bye bye. Good morning. San Maratón. İnsanlar çok sıcakkanlı. Vallahi şeker gibi. Bayıldım insanlarına. Samimi söylüyorum yani. Çok neşeli, dansı seven, müziği seven, içip eğlenmeyi seven güzel insanlar. Yani bütün Latinler böyle aslında ama El Salvadorlular mesela bir tık daha böyle şey geldi bana, sıcakkanlı geldi. Tabii bu benim tecrübem. Yani bu insanların böyle kötü şeyler yaşaması, bir zamanlar dünyanın en tehlikeli şehrinde, en çok cinayetin işlendiği şehirde, işte çetelerin baskısı altında yaşaması üzücü. Hakikaten üzücü. Çetelerin bu arada hiç cinayet işlemediği bir zaman varmış. Onun da kaydını tutmuşlar. El Salvador'un milli maçı olduğu zaman. Hatta hükümet bir ara spor faaliyetlerine bayağı bir önem vermiş. Çünkü çeteye genç üyeler katılıyor sürekli. Ama başarısız olmuş. Ve sonunda savaş açarak bitirme yoluna gitmişler. Gezdik, dolaştık, geldik bak meydana. Tamamen spontane buldum. Pazarda dolaşmış olduk. Birazcık hikayeleştirerek anlatmayı seviyorum. O yüzden uzun olabilir anlattığım şeyler ki bence üzerinde durulması gereken mevzular. Tabii eğer ilginiz, alakanız varsa. İlginiz yoksa muhakkak ki sıkıcıdır. Burada da ülkenin en meşhur katedrallerinden biri var. Şöyle göstereyim. Neydi? Metropolitana Katedrali. İç savaş döneminde bu katedralde vaaz veren başpiskopos öldürülmüş. Çünkü her iki tarafa da durun, savaşı kesin. Hani bakın insanlar ölüyor. Ondan sonra hepimize zarar veriyor. Durdurun bu savaşı diye sürekli vaaz veriyormuş. Ama piskopos abimizi kimin katlettiği belli değil. Öldürmüşler. El Salvador del Mundo herhalde o da. Şu an içeride ayin varmış, o yüzden ziyaret edilmiyor. Sadece işte dua etmek isteyenleri falan içeri alıyorlar. O yüzden ben de giremedim. Evet, şöyle meydanı göstermiş olayım. Burada da Palacio Nacional var. Ulusal Saray. Güzelmiş ama bak meydan geniş. Her yerde ağaç var bu arada. Yani San Salvador şehri büyük bir şehir. Ben sevmiyorum büyük şehirleri. Ama dikkatimi çeken El Salvador'da her yer yeşillik. Yani şehirler olsun, zaten doğası mükemmel. Şehirlerde her yerde ağaçlar var. Yeşillendirmişler, çiçeklendirmişler. Çok hoşuma gitti. Önemsiyorlar yani. Öldürülen başpiskopos abimiz bu. Kilisenin duvarına böyle bir mural çizmişler. Yerde de abla oturuyor evsiz. Döndük dolaştık yine. Pazarın çevresine geldik. Ne haber lan? Şimdi ben buradan bir tane böyle dolmuşa ya da otobüse atlayıp hostelime döneceğim. Bayağı sıcak oldu hava. Kendime su aldım, böyle boncuk boncuk terledim valla, çok sıcak oldu. Bu videoluk bu kadar olsun dostlar. Tamamen bu konuyu anlatmak için geldim bu şehre. Çünkü bence bilinmesi gerekiyor, yani en azından benim anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Buralar için yaralayıcı ama önemli bir konu ve ders alınması gereken bir konu. O yüzden böyle bir video yapmak istedim. Umarım bilgi verebilmişimdir istediğim gibi. Keyifli geçmiştir video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos diyorum.